Sir Duncan de Tor. 4 pages for Sir Duncan. Must have been quite a man. So they say. Bu evrende şimdiye kadar anlatılan en kanlı, en görkemli hikayeler hep kralların ya da kral olmak isteyenlerin hikayeleriydi. Bir yandan ejderhalar, büyüler, akgezenler, diğer yandan onur, ihanet, tehdit, sadakat, ihtiras ve en önemlisi ısrarla bize tahtın ihtişamını anlattılar. Ama artık zaman çizgisi değişiyor. Yeni bir dönem başlıyor. Ejderhaların, kanın, ateşin bıraktığı o yıkımdan arta kalan bir diyar var ortada. Bu dizide altından yapılmış taşları değil, çamura bulanmış zırhları göreceğiz. Büyük krallıkları, büyük şehirleri, kaleleri değil, köyleri, kasabaları göreceğiz. Ejderhaları, ulu kurtları değil, atları, köpekleri, koyunları göreceğiz. Ve en önemlisi büyüyü, karanlığı değil, cesareti ve alın terini göreceğiz. Bu kralların değil, onlar için savaşanların, hayatta kalma mücadelesi verenlerin hikayesi aslında. Peki şövalyeler bunun neresinde? Gerçekten kimin için dövüşüyorlar? Krallar için mi? Yoksa kendi idealleri, kendi isimleri, kendi arzuları için mi? İşte bu onların yolculuğu olacak. Öncelikle hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. İlk bölümünü bu hafta başı itibariyle izlediğimiz 7 Krallık Şövalyesi için karşınızdayım. Spoilersız daha genel bir video olacak bu. Diziden beklentilerimiz, dizinin geçtiği ortam hakkında konuşacağım biraz. Gerek House of Dragon, gerek de Game of Thrones'un üzerimize yarattığı travma olsun. Herkesin aklına biz bir tereddütle girmiştik bu dizinin başlangıcına, ilk bölüm öncesinde. Hepimizin aklında bir soru işareti vardı. Geçen sene yaz gibi bu sektör için prime dönemde yayınlanacak dizi, yayınlanması planlanan dizi, kış takvimi gibi reytinglerin görece biraz daha sınırlı olduğu bir döneme çekilmesi, dizinin beklentilerin altında kalma sebebiyle gözlerden uzakta tutmak istedikleri için mi buraya çektiler tartışmalara yol açmıştı aslında. Fakat ben bunların biraz daha böyle planlı ve hesaplanarak yapıldığını düşünüyorum. Hep öyle düşündüm. O zaman da öyle düşünmüştüm. Bu dizi için beklentiyi düşürmek bence evren açısından yani çok olumlu bir şey yani. Bunun kesinlikle yapılması gereken bir şey. Bu kadar böyle bütçe sorunlarının olduğu bir dönemde görsellik olarak yüksek ama içi boş içerikleri izlemektense içi dolu ama görselliği zayıf şeyleri her zaman tercih ederim. Bu her zaman böyle olmuştur. Yani. George R. R. Martin tamamını izledi dizinin. Hatta birkaç kez söyledi, aşırı övdü, aşırı beğendim falan dedi. Oyuncuları beğendiğini söyledi. Uyarlama olarak kitaba mümkün olduğunca sadık kalmışlar dedi. İlk bölüm itibariyle de gördük ki bu bizde de gerçekten aynı etkiyi bıraktı. Dizinin ilk sezonu toplamda 6 bölümden oluşacak. İlk bölüm pazartesi itibariyle izledik ve dizi Şubat sonuna doğru bitecek. İlk bölümü en uzun bölümü aslında. Diğer bölümlerin 30 dakika civarında olacağı falan konuşuluyor. Tam resmi açıklama gelmedi sanırım ama aslında bu biraz daha iyi. Gereksiz şişirmelerle doldurmalarına gerek yok çünkü o tarz bir içerik değil bu. Dizimizin konusunu Dunk ve Egg hakkındaki parça parça öyküler oluşturuyor. Dizimizin başrollerini anlatan 3 tane farklı öykü var. Hepsini 7 Krallık Şövalyesi altında birleştirmişler. Her biri toplam 100'er 120'şer sayfa falan ve dizi bunlardan oluşup 3 farklı yani 3 sezon sürecek ve her biri farklı bir öyküyü, bir macerayı konu alacak. Normalde George R. R. Martin bunu 10-12 seri halinde karakterlerin tüm hayat çizgilerini kapsayacak şekilde planlıyor. Yani öyle kafasından geçiyor ama şu anda elimizde sadece 3 tane öykü var. Aslında kitabın ilk çıkış süreci de oldukça ilginç. Kitabı aslında konuyu çok da dağıtmadan kısaca ondan da bahsetmiş olayım. Çünkü Martin'in bu evren hakkında yazdığı ilk eserlerden birisi. İlk iki kitabın arasında çıkıyor ve biz ana hikayeye dair çok şey öğreniyoruz bu seriden. 96 yılında Martin Game of Thrones'un ilk kitabını yayınlamış. Belli bir çıkış yakalamış ve Robert Silverberg ona geliyor. Diyor ki antoloji çıkartacağım diyor. Burada diyor senin de olmanı istiyorum diyor. Temada şu burada 10 tane büyük yazar var. Her biri kendi evrenlerinden 10 tane özgün daha önce bir yerde yazmadıkları bir metni getirecekler ve yazacaklar burada. Martin tabi tereddütsüz kabul ettim bunu diyor. Çünkü o zaman için oradaki isimlerin arasında olmayı hak ettiğimi düşünmüyorum ben diyor. Çok daha yeniydim diyor. Bir de tabi iyi de para teklif ettiler diyor. Martin bu teklife atlamasını atlıyor ama şuradaki sorun şu buradaki. Yani o dönemde ikinci kitabın ortasında ve ne yazacağını bilmiyor bununla alakalı. Tyrion'dan işte Jon Snow'dan falan bir şeyler yazmayı düşünüyor. Fakat bunları kendi kitabıma saklamalıyım diyor ve bağımsız bir şey yazmaya karar veriyor en sonunda. Kendi şöyle tarih çizgisini düşünüyor, hesaplıyor işte önünün arkasını falan hesaplıyor ve diyor ki ben bu dönemde Dunk ve Egg için hani bu döneme başlayarak bir şey yazabilirim diyor. Özgün diyor bir hikaye yazabilirim bunlar için diyor ve burada karar kılıyor. Sonra bir başlıyor ve akıyor gidiyor. Kendini durduramıyor. Sürekli yazmak istiyor. Doğal olarak da tabii hikaye uzadıkça, genişledikçe gecikme ihtimali doğuyor ve gecikmeye başlıyor küçük küçük. Yani yetişmeyecek gibi duruyor hikaye. Kendisi de öyle söylüyor zaten ki hani ikinci kitabın
yetişme tarihini de o dönemler geciktirmiş. Bu ağızdan ağıza dolaşıyor ve biraz da hani ismi o dönemler çok bu konuda biraz sabıkalı, yani öyle diyebiliriz. Ve en sonunda planlayan kişi gelip seni çıkartıyor. Hani kimse benim kitabımı geciktiremez diyor. Tabii çok da önemli de bir bütçe ayırmışlar. Martin hayır diyor. Benim diyor burada bir kontratım var diyor. Şu anda gecikecek gibi gözüküyor. Evet, takvimin gerisindeyim ama diyor bunu yetiştireceğim diyor. Beni çıkarma diyor. Ama Silverberg dinlemiyor ve gerçekten de Martin'i çıkartıyor buradan. Sonrasında Martin uğraşıyor ediyor falan. Son güne bir şekilde yetiştirmeyi başarıyor. Silverberg de tabii Martin çıkartıp yerine başka birisini almış. Ama George Martin almazsa da olmaz çünkü yetiştirmiş. O yüzden hani kitapta ilk başta planladığı gibi normalde 10 tane değil 11 tane öykü oluyor. Yani fazladan almış oluyor, artık diğerini de çıkartamıyor doğal olarak. Kendisi söyleşi gibi bir yerde bu şekilde anlatıyordu. Burada aslında olay Martin'in o zamanlar hani ilk kitabı yazmış, ikinci kitabın ortalarına, yani işin aslında daha çok başında. Ama bu kitapla alakalı sonuçta, ama tamamen bağımsız bir eser yazarken dahi bu ana temayı hani gerçekten hani aklının bir ucunda, ya buradan hiç ayrılmıyor. Tamamen kafasının bir yerinde o var ve bize ana temadan çok ciddi ipuçları veriyor o zaman bile. Yani aslında Martin'in kafa yapısı hakkında da bize bazı şeyleri söylüyor yani. Bu detaylar gerçekten güzel. Neyse, çok dağıtmadan biz konumuza geri dönelim. Elimizde bir tane gezgin şövalye var. Bir de onun yaveri var. Tüm olay bunların krallık içerisinde yaşadığı maceralar üzerinden dönüyor. İlk sezonda tamamen biz bir turnuva içerisinde geçireceğiz. Şövalyeler, taht üyeleri, yaverler, sıradan halk, demirciler, işte çiftçiler, kuklacılar, bunların hayatını merkeze alacak. Tüm bunların yanında ana karakterimiz, yani başrolümüz Dunk lakabıyla bilinen Sir Duncan Toll, 2 metre boyunda, 16 yaşında, böyle yeni şövalye olmuş bir genç olarak karşımıza çıkacak. Kral topraklarının en fakir yerlerinden Fleabottom'da doğmuş. Daha sonra işte Pennytrie'den Sir Arlan isimli bir şövalye tarafından yaver olarak alınmış ve onun mirasını devam ettirmek isteyen gezgin bir şövalye olarak karşımıza çıkıyor. İlk bölümde olduğu gibi yolu Egg adında 9 yaşındaki bir yaverle kesişiyor ve adım adım onların hayatına dahil olmaya başlıyoruz biz bu noktada. Burada asıl sormamız gereken soru şu: biz bu diziden ne beklemeliyiz? Beklentimiz ne olmalı? Aslında bu basit bir ortaçağ dizisi. Temelde bir macera dizisi. Bir şövalye ve onun yaverinin maceralarını anlatacak. Burada ejderhalar, entrikalar, büyük diplomatik sorunlar, büyük ihtiraslar ya da böyle devasa ordular, geniş çaplı savaşlar yok. Sadece Westeros kılıfı giydirilmiş bir ortaçağ dizisi izleyeceğiz. 80 yıl önce House of Dragon, yani ejderhaların dans dönemi bitmiş. Ejderhalar ortadan kaybolalı neredeyse bir 50-60 yıllık bir zaman dilimi geçmiş ve çok büyük ortamda barış ortamında geçecek bir dizi bu. Tarih aralığı olarak aslında nefis bir dönem, çünkü hem Game of Thrones'tan hem de House of Dragon'dan parçalar bulabileceğiz kendimize. Akış olarak ise klasik gezgin şövalye ve çırak dinamiği üzerinden ilerleyecek tüm dizi. Bunların maceralarını, yaşadığı olayları, şövalyelik hikayelerini, katıldıkları turnuvaları, gittikleri kasabaları, işte sınıf farklılıklarını, halkın soylulara karşı bakışını, ya kısacası köylerden kalelere uzanan bir ortaçağ atmosferi göreceğiz. Bu yolculukta şövalyelik ideallerinin zihinlerdeki karşılığını, güç ve merhamet arasındaki o ince çizgiyi, sadakat ve dostluğu, ama en önemlisi biz kaderin ironisine tanık olacağız. Dizimiz tarih olarak bizi Aegon'un fethinden 209 yıl sonraya götürecek. İkinci Blackfyre isyanı yeni dönemde sona ermiş. İkinci Daeron var tahta. Yani Game of Thrones'tan tanıdığımız Üstad Aemon'un dedesi oluyor kendisi. Üstad Aemon'u ya da Blood Raven'ı, yani üç gözlü kuzgun olarak bildiğimiz o tanıdık yüzlerin de karşımıza çıkma ihtimali çok yüksek bu dizide. Tarih olarak Üstad Aemon'un çocuk olduğu yaşlara gideceğiz. Kendisi dizimizde 11 yaşında olacak. Ama tüm bunları bir kenara bırakırsak Targaryenların hane üyelerini o tanıdığımız ihtişamlarından tamamen farklı bir profilde göreceğiz. Targaryenların ejderhaları, yani onları tahta oturtan güçleri artık kalmamış. İçlerinde o kandan gelen delilikleri var sadece. Ve kendilerini bir şekilde o taca layık olduklarını, o soylu doğum iddialarını ispatlamaya çalışıyorlar. Doğal olarak da bu bazı kraliyet üyelerinde aşağılık kompleksi yaratıyor. Biraz da farklı bir versiyonu, aslında bunun farklı bir versiyonunu Game of Thrones'ta bize Viserys üzerinden vermişlerdi. İşte tüm bunlara, yani Targaryenların farklı bir duruşuna yakından tanıklık edeceğiz biz. Evet, belli bir barış dönemi var ama aslında tamamen de bir barış ortamı yok. Çünkü arkada politik bir gerilim havası sorulacak. Zaman dilimi olarak arkada belli aralıklarla Blackfyre isyanlarının atmosferinde geçiyor dizimiz. Yani ilerleyen sezonlara da buna tanık olacağız tabii ki. Biliyorsunuz ki bu şekilde böyle
yıllarca adım adım gerilen Westeros ortamı en son Robert Baratheon'da patlamıştı. Şöyle bir toparlamak gerekirse biz özetle gezgin bir şövalye ve yaverinin gözünden bir turnuva atmosferini, bol bol mızrak savaşlarının, düelloları, Targaryenların alışagelmişin dışındaki o sıra dışı karakterlerini izleyeceğimiz bir dizi olacak. Game of Thrones ve House of Dragon çizgisine tamamen karşı kutuptan bakan bir yapımla karşılaşacağız. Bu aslında ilk bölümlerdeki renk paletinden bile belli oluyor. Günlük sıradan olaylar fazla detaylandırılacak. Böyle anlık akışı çok daha fazla göreceğiz. İlk bölüm kesinlikle benim beklentilerimi karşıladı. Ne bekliyorsam eksik bir şekilde aldım. Kitaba birkaç küçük detay haricinde, ki onlarda da sorun yok, neredeyse tamamen sadık kalmışlar. Orijinal hikayeyi neredeyse hiç bozmadan çekmişler ki hani Martin de bunu söylüyordu zaten daha öncesinde izleyip. Özetle herkesin izleyebileceği çerezlik bir yapım ortaya çıkarmışlar. Altından kalkamayacakları büyük prodüksiyonlu işlerden ziyade ben bu tarz yapımları her zaman tercih ederim. O yüzden evrene dair hiçbir şey bilmeyen birinin bile keyifle izleyebileceği bir yapım ortaya çıkacak gibi duruyor. Diğer bölümleri gerçekten merakla bekliyorum. Bu videoluk benden bu kadardı arkadaşlar. Spoilersız olduğu için biraz daha genel şeylerden bahsetmek istedim. Soy ağacını, karakterleri ve diğer detayları spoiler olarak ayrı içeriklerde konuşuruz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.